Bildiğiniz gibi gebelik sonrasında ciddi bir depresyon durumu yaşıyorsunuz ve sonrasında hormonlar değişiyor. Sonrasında uyumayan çocuklar, işte tam zamanlı süt işçiliği falan derken devamlı bezler, bebekler 4 ayını doldurana kadar hiçbir şekilde gece ya da gündüz şeklinde bir ayrımın olmadan bebeğinizin ağlaması ve hala ağlamaya da devam ediyor. Gerçekten sinirlerinizi bozuyor olması lazım. Bu durumla baş etmeniz için birkaç tane tavsiyem var. Bunları dinlemeye çalışın. Eğer uygularsanız, yarar görüp görmediğinizi gene aşağıda paylaşırsanız sevinirim. Gerekirse bir güncelleme yaparız. Mümkün olduğu kadar iyi geçindiğiniz arkadaşlarınızla ve ailenizle sık sık zaman geçirmeye çalışın ve onlardan yardım istemekten çekinmeyin. Yani onlar geldiği zaman yerine göre annenize ya da kardeşinize bebeğinizi teslim ederek ufak bir dinlenme molası verebilirsiniz. Bu gezme şeklinde olabilir, ufak tefek işlerinizi tamamlama şeklinde de olabilir. Genel misafirleriniz geldiği zaman birilerinizin size yardım teklifini geri çevirmeyin. İşlerin bir ucundan onların tutmasına izin verin. Daha öncesinde çok sağlıklı, çok güzel yiyecekler yapan birisi olabilirsiniz. Çok hamarat bir ev hanımı olabilirsiniz ama gebelikten sonra zamanınızın neredeyse tamamını alan bu bebekten sonra o eski zamanlardaki yapmaya çalıştığınız pastalar, börekler, çörekler neyse işte artık onlardan birazcık uzaklaşmanız lazım. Tavsiyem doğum olmadan önce bunlarla ilgili bir buzdolabı ya da derin dondurucu sahibi olun ve bunların içerisine yeteri kadar içli köfte olabilir, mantı olabilir, hazır yemekler olabilir, parçalanmış yiyecekler olabilir. Bunları hazırlayarak bir köşeye koyun ve ihtiyacınız olduğu zaman bunu çıkartın. Kayseri'de gördüğüm güzel bir uygulama var. Bilmem ne bacı şeklinde değişik dükkanlar oluşturulmuş. Burada değişik ev hanımları hem kendi ev ihtiyaçlarını gidermek açısından, yani bir para kazanmak açısından, hem de diğer insanlara da yardımcı olabilecek ev yemeği oluşturma açısından bazı yapılar oluşturmuş. Ev yemeğinin özellikle altını çiziyorum. Çünkü ev yemeğine harcayacağınız parayı gidip hamburger ya da pizza şeklinde bir alışveriş yaparak sağlığınızdan da olabilirsiniz. Onun yerine ev yemeği yapan herhangi bir aracı firmadan ya da bu tarz teyzelerden alışveriş yapabilirsiniz. Veya evinizde yeteri kadar depo varsa bu depolarla ilgili belli zamanlarda tekrar doldurmak kaydıyla bu depolardan harcayabilirsiniz. Bebek doğmadan önce hepimiz çok bakımlı, çok güzel giyinen, çok şık insanlar olabiliriz ama bebek doğduktan sonra bu rutinlerinizi birazcık daha basite indirmeniz lazım. Aşırı makyaj ya da aşırı bakımlar, aşırı güzellik ya da başka randevularla zaman geçirmeyin. Daha çok bu zamanlarınızı, gerçek zamanlarınızı dinlenmeye ayırın ve rutin bakımınızı daha kısa bir şekilde yapın. Şimdi size makyaj için özellikle bunları yapın, bunları yapmayın şeklinde bir öneride bulunmayacağım ama siz ne olduğunu biliyorsunuz. Abartıdan kaçının. Özellikle sosyal medyada anne iletişim grupları şeklinde Facebook olabilir, Instagram olabilir. Özellikle etkileşimde bulunacağınız bir forum olabilir, Facebook olabilir, bir Instagram sayfası olabilir. Takipte bulunun ve bilgisine güvendiğiniz insanlar üzerinden sadece dertlerinizi paylaşmak ve birazcık o evdeki rutinden kaçınmak ve belki de bazı durumlar için bilgi danışmak için yardım isteyebilirsiniz ama bilgiler çok karışık, çok karmaşık olabiliyor. Bazen yanlış yorumlar olabiliyor. İşini bilmeyen ve ehli olmayan insanlardan eğer alınan bütün bilgileri eğer düzgün bir şekilde filtrelemeden direkt uygularsanız çocuğunuza zarar verebilirsiniz. Bunu da uyarmak zorundayım. Ama genelde etkileşim içerisinde bulunmak size rahatlama sağlayacaktır. Daha öncesinde rüya gibi olan eviniz, Türkiye'de vardır ya işte yeni gelin evi gibi olan bir konseptten bebek evine döneceksiniz. Yani olabilecek iki zıt kutup. Çünkü yeni gelin evi genelde her şeyle mükemmel. Yani fotoğraf çekmelik bir alan şeklinde bilinirken yeni bebek evi ise tımarhane gibidir. Tamam mı? Bunu kabullenmeniz lazım öncelikle. Yani mükemmel görünümlü ev sahibi olmanız imkansız. Gene olabilir ama şöyle. Rutinde eğer maddi gücünüz yeterli oluyorsa temizlik için yardımcı insanlar çağırarak gene bu rutini elde edebilirsiniz bir kısmını ama. Hiçbir zaman o eski evinizin birebir kopyası mükemmel şekilde görünmesini şu an için beklemeyin. Bebek biraz büyüdükten sonra belki tekrar eski rutininize dönebilirsiniz. Ama şu anda kendinizi bunun için zorlamayın. Kimse de sizden bunu beklemiyor. Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, ne kadar bebeğinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız yaşayın. Bebeğinizi ağaçlık, güzel, temiz bir alanda, gerçekten stresten uzak bir alanda yürümeniz hiç kimse engelleyemez. Bu sizin hem stres atma zamanınız, hem spor yapma zamanınız, hem bebeğinizi rahatlatma zamanınız, hem uygun şekilde güneş ışığı alarak vitaminlerinizi artırmanız için inanılmaz değerli bir vakit. O yüzden bebeğinizi sık sık alarak dışarı çıkın. Bebek taşıyıcı olabilir veya bebek arabası olabilir. Bu şekilde taşıyın. Bunlar fizyolojik durumlar. Tek tarafta tuttuğumuz bidon tarzında bir taşıma çantası önermiyoruz. Ve onlara önereceksek de bırakın babalar yapsın bu işi. Daha kuvvetliyiz ya. Şimdi gebelik depresyonu denilen bir şey var. İlk bir yıl içerisinde gebelerde çok sık görülen bir durum. Baby blues denilen özellikle bebeklerin doğumdan sonrasındaki ilk bir ayda, 2 ayda ciddi miktarda hem bebeğin geliştirdiği ağlama nöbetleri hem çekilen hormonlarla ilgili vücudunuzda olan değişiklikler sizin moralinizin bozulmasına ve depresyon halinde olmanıza imkan sunacaktır. Dolayısıyla siz eğer can sıkıntınız varsa bunu etrafınızda sizin güveneceğiniz insanlara paylaşarak bu konuyla ilgili bir adım atılmasını sağlayabilirsiniz. Bir önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.
geçirebilirsiniz. Bu şekilde kendinizde bir rahatlama oluşturabilirsiniz. Benim tavsiyem, etrafınızdaki insanlara bu konuyla ilgili açılmaktan çekinmeyin ve yardım isteyin. Çünkü bu gerçekten tek başına atlatılacak bir zaman, bir dönem değil. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve eğer henüz abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bana gelen geri bildirimler, yazdığınız mesajlar sayesinde ben anlatacağım konuların öncelik ya da sonralık sırasını seçmeye çalışıyorum. Durum böyle. Şimdilik görüşmek üzere.